İlk Osmanlı medresesinin, yani bir nevi ilk üniversitenin kurucu rektörünün kim olduğunu hiç düşündünüz mü? Genellikle pek bilinmeyen ama aslında koca bir imparatorluğun entelektüel DNA'sını şekillendiren bir isimden bahsedeceğiz bugün. Bu isim Davud el-Kayseri. Onu sadece bir alim olarak değil, aslında bir mimar olarak düşünmek lazım. Çünkü o, daha yeni yeni filizlenen bir devletin düşünce temelini adeta tasarlayan kişiydi. Evet, gelin bu hikayeye daha yakından bakalım. Tek bir insanın aklıyla ve kalbiyle bir imparatorluğun zihin dünyasını nasıl ilmek ilmek dokuduğunu göreceğiz. Her büyük hikaye gibi bu da bir yolculukla başlıyor. Ama Davud el-Kayseri'nin yolculuğu sadece şehirler arasında değildi, aynı zamanda fikirler ve farklı bilgi gelenekleri arasında bir yolculuktu. Bakın, onun rotası sadece coğrafi bir harita değil, adeta bir düşünce atlası gibi. Kayseri'de geleneksel ilimlerle başlıyor, o dönemin ilim merkezi Kahire'ye gidiyor, Niksar'da Meraga ekolünün akılcı bilimleriyle yani matematik ve astronomiyle tanışıyor ve son durak olarak İran'da İbn Arabi'nin mistik felsefesinin o derin okyanusuna dalıyor. Bu sentezi bir düşünsenize, gerçekten de inanılmaz bir rota değil mi? İşte bu yolculuğun sonunda ortaya çıkan şey, onu gerçekten eşsiz kılan o meşhur sentezdi. Davud el-Kayseri, döneminin üç büyük bilgi damarını da kendi şahsında birleştirmeyi başarmıştı. Gelenek, akıl ve kalp. İyi, ama bu birbirinden farklı görünen üç bilgi türünü nasıl bir araya getirdi? İşte tam bu noktada onun dehası devreye giriyor ve aşkın felsefe adını verdiği, kelimenin tam anlamıyla çığır açan bir sistem kuruyor. O dönemin entelektüel dünyasındaki en büyük çekişme buydu aslında. Bir yanda mantığa, ispata dayalı medrese bilgisi, yani Burhan var. Diğer yanda ise manevi sezgiye, ilhama dayalı tasavvuf bilgisi, yani irfan var. Bu iki dünya sanki farklı dilleri konuşuyordu. Kayseri'nin sorduğu soru şuydu: peki, bu iki farklı dil birbirine tercüme edilebilir miydi? Ve onun cevabı El-Hikmetül Mütealiye, yani aşkın felsefe oldu. Bu sistem ne yapıyordu biliyor musunuz? Tasavvufun o sezgisel derinliğini alıp medresenin mantıksal ve yapısal diliyle ifade etmenin bir yolunu buluyordu. Yani bir nevi irfanı Burhan'ın diliyle konuşulabilir kılıyordu. Ve işte bu noktada onun yaratıcı dehasını görüyoruz. Sıfırdan yepyeni kavramlar üretiyor. Mesela varlığın kökenindeki o ilk enerjiyi tanımlamak için kullandığı beyaz atom kavramı ya da mutlak varoluşu tarif eden hakkani varlık terimi. Hele zaman felsefesi, bu kendi başına bir devrim. Zamanın sadece gezegenlerin hareketi olmadığını, bizzat varoluşun akışının, süresinin kendisi olduğunu savunuyor. Bu modern fizikle bile yankılanan inanılmaz bir sezgi. Felsefesi bu kadar derin ve etkileyiciydi. Peki bunu pratiğe nasıl döktü? İşte burada hikayemiz İznik'e, yeni kurulmakta olan Osmanlı Devleti'nin kalbine taşınıyor. Orhan Gazi sadece bir fatih değildi. Aynı zamanda bir devlet kurucusuydu. Ve biliyordu ki bir devlet sadece kılıçla değil, fikirle, ilimle kurulur. İşte bu yüzden kuracağı ilk büyük medresenin başına geçireceği kişiyi çok özenle arıyordu. Günde 30 gümüş akçe. Bu, o dönem için gerçekten astronomik bir rakam. Bu sadece bir maaş değil, Orhan Gazi'nin, Davud el-Kayseri'nin vizyonuna ne kadar büyük bir yatırım yaptığının somut bir kanıtıydı aslında. İhsan Fazlıoğlu'nun şu tespiti, Kayseri'nin yaptığı işin özünü mükemmel bir şekilde özetliyor. O, iki ayrı dünyanın dilini de akıcı bir şekilde konuşabilen ve bu dilleri birbirine tercüme edebilen bir köprüydü adeta. Ve bu köprü, Osmanlı düşünce sistemini tanımlayacak olan o büyük birleşimi sağladı. Peki İznik'te uyguladığı metot neydi? Aslında üç basit adımdan oluşuyordu. 1. Akıl ve sezgi bilimlerini bütünleştirdi. 2. Bu bütünleşik bilgiyi herkesin anlayabileceği sistematik bir müfredata döktü. Ve 3. Bu müfredatla hem aklına hem de kalbine aynı anda hitap edebilen yepyeni bir aydın sınıfı yetiştirdi. Ve onun kurduğu bu temel o kadar sağlamdı ki, etkisi sadece kendi zamanıyla sınırlı kalmadı. Yüzyıllar boyunca ve çok ama çok geniş bir coğrafyada hissedilmeye devam etti. Onun mirası Osmanlı sınırlarına sığmadı. Bunu çok net görüyoruz. Fikirleri İran'dan Hindistan'a, oradan Arap dünyasına kadar uzanarak kendisinden sonraki büyük düşünce ekollerini şekillendirdi. Düşünsenize, İran'da Molla Sadra gibi bir devin onun kavramlarını kullanması, Davud el-Kayseri'nin düşüncesinin ne kadar evrensel ve zamanının ötesinde olduğunun en büyük kanıtı.
Ama ne kadar ironik değil mi? Fikirleri bütün dünyayı dolaşırken bu kadar büyük bir düşünürün bedeni kendi vatanında neredeyse unutulmaya yüz tutmuştu. Yüzyıllar boyunca İznik'teki mezarının yeri bile tam olarak bilinmiyordu. Neyse ki bu hikaye böyle bitmedi. 2024 yılında adına yakışır yeni bir türbenin hizmete açılmasıyla Davud el-Kayseri'nin mirası ve öyküsü yeniden günümüze taşındı. Bu sadece bir anıtın yeniden inşası değil, aynı zamanda onun fikir mirasının bugün içinde ne kadar önemli olduğunun bir kabulüydü. Ve bu da bizi son bir soruya getiriyor. Düşünün, aklın ve kalbin, bilimin ve maneviyatın, farklı kültürlerin bu kadar keskin bir şekilde ayrıştığı günümüz dünyasında Davud el-Kayseri gibi köprü kurucu düşünürlere ne kadar çok ihtiyacımız var, değil mi? Belki de bu sorunun cevabı geleceğin nasıl inşa etmemiz gerektiğine dair önemli ipuçları taşıyordur.